2022 Amerikan yapımı korku filmi, Konuşma Kötülük, Christian Tafdrup tarafından yönetildi ve 2019 yapımı aynı isimli Danimarka filminin yeniden çevrimi. Her iki versiyon da tatildeyken biraz garip görünen başka bir aileyle karşılaşan, görünüşte normal bir aileyi konu alıyor. Christian Tafdrup'un yönettiği Danimarka yapımı orijinal film, ustalıkla oluşturduğu gerilim ve psikolojik korku unsurlarıyla hızla büyük beğeni topladı. Amerikan yeniden çevrimi ise aynı özü yakalamaya çalışırken nihayetinde yetersiz kalıyor. Her iki filmin de temel önermesi basit, bir aile tatili uğursuz bir hal alıyor. Ancak korku, ani korkutmalarda veya vahşette bulunmuyor. Bunun yerine garip etkileşimlerde, dile getirilmeyen endişelerde ve bir şeylerin derinden, korkunç derecede yanlış olduğu hissinde gizleniyor. Danimarka yapımı Konuşma Kötülük, her sahneye nüfuz eden bir rahatsızlık duygusunu ustalıkla işliyor. Yavaş ilerleyen bir film, ancak jenerik aktıktan çok sonra bile sizi derinden rahatsız eden bir film. Öte yandan, Amerikan yeniden çevrimi, aynı formülü izlemeye çalışırken, aynı düzeyde rahatsız edici bir korkuya asla ulaşamıyor. Orijinal Danimarka filmini bu kadar etkili kılan şey, incelik ve imaya dayanması. Korku, görüşünüzü engelleyen ve kendinizi kaybolmuş ve savunmasız hissetmenize neden olan, içeri sızan bir sis gibi yavaşça ortaya çıkıyor. Karakterlerin kendileri de genellikle kendi yıkımlarında rol oynuyorlar. Nezaketleri ve çatışmadan kaçınma arzuları, tam önlerinde sallanan kırmızı bayrakları fark etmelerini engelliyor. Bu da, ekrandaki karakterler olaylardan habersiz kalırken, tehlikenin arttığını görebilen izleyici için, elle tutulur bir hayal kırıklığı duygusu yaratıyor. Film gerçekten rahatsız edici bir deneyim yaratmak için açık şiddet yerine, atmosfere ve imalara dayanan, psikolojik korku konusunda bir başyapıt. Geniş oyunculuk yelpazesiyle tanınan yetenekli aktör James McAvoy, ne yazık ki, Amerikan yeniden çevrimini eksikliklerinden kurtaramıyor. Garip ailenin rahatsız edici babası rolünde iyi bir performans sergilese de, karakterin kendisi, Danimarkalı eşdeğerinin nüanslarından ve derinliğinden yoksun. Yeniden çevrim, gerilimin etkileşimler ve atmosfer aracılığıyla organik olarak oluşmasına izin vermek yerine, filmin korku yükünü taşımak için fazlasıyla McAvoy'un performansına güveniyor. Bu da, zaman zaman rahatsız edici olsa da, nihayetinde filmin genel tonunda abartılı ve yersiz hissedilen bir performansa yol açıyor. McAvoy'un karakteri, gerçekten rahatsız edici bir varlıktan ziyade, ürkütücü bir kötü adamın karikatürü gibi geliyor. Amerikan yapımı Konuşma Kötülük'ün en büyük sorunlarından biri, orijinalinin soluk bir taklidi gibi görünmesi. Yeniden çevrim, belirli sahneleri ve olay örgüsü noktalarını kopyalamaya çalışıyor. Ancak Danimarka filmini bu kadar etkili kılan altta yatan gerilimi ve psikolojik karmaşıklığı yakalayamıyor. Amerikan versiyonu aceleye getirilmiş hissettiriyor. Süresine çok fazla olay örgüsü sıkıştırılmış ve korku türü için çok önemli olan, yavaş yavaş artan korku duygusuna çok az yer bırakılmış. Yeniden çevrim, aynı zamanda incelik eksikliğinden de muzdarip. Danimarka filmi imalara ve telkinlere dayanırken, Amerikan versiyonu, genellikle olayları izleyici için açıkça ortaya koyuyor. Filmi gizeminden mahrum bırakıyor ve hayal gücüne çok az şey bırakıyor. 5. Bölüm, Amerikanlaştırmanın yanlış rahatlığı. İzleyicilere yönelik değişiklikler. Neden ters tepti? Amerikan yapımı Konuşma Kötülük'te yapılan değişiklikler, filmi daha geniş bir kitleye daha cazip hale getirmek için tasarlanmış gibi görünüyor. Ancak bunu yaparken film yapımcıları, orijinali bu kadar etkili kılan unsurları da ortadan kaldırmış oldular. Tempo daha hızlı, şiddet daha açık ve karakterler daha tepkisel. Bu, daha geleneksel olarak eğlenceli bir korku filmi yaratabilir. Ancak Danimarka versiyonunu bu kadar rahatsız edici kılan psikolojik gerçekçiliği tamamen baltalıyor. Amerikan yeniden çevrimi, birçok korku filminin yeniden çevriminin düştüğü tuzağa düşüyor.
gerçek atmosfer ve psikolojik derinlik yerine ucuz korkutmalara ve vahşete öncelik veriyor. Bunu yaparken de orijinal filmi bu kadar benzersiz ve etkili kılan özünü kaybediyor. 6. bölüm. Hoşa giderliğin bedeli. Konuşma kötülük. Daha geniş bir trendi nasıl yansıtıyor? Amerikan yapımı konuşma kötülük, ne yazık ki münferit bir olay değil. Korku sinemasında, özellikle de yeniden çevrimlerde, sanatsal vizyondan ziyade erişilebilirliğe öncelik verme gibi daha geniş bir eğilimi yansıtıyor. Film yapımcıları, mümkün olan en geniş kitleye hitap etidir bu. Bu incelikli unsurlar, tenimizin altına girmede, her türlü vahşetten veya ani korkutmadan çok daha etkilidir. Amerikan yeniden çevrimi, daha geleneksel bir şekilde korkutucu olma çabasıyla, hedefi tamamen ıskalıyor. Hızlı ve nihayetinde tatmin edici olmayan bir korku için psikolojik korkun yavaş temposunu feda ederek, ucuz heyecanlara ve tahmin edilebilir olay örgüsü değişikliklerine güveniyor. 8. bölüm. Sessizliğin ağırlığı. Orijinal, dile getirilmeyen korkuyu nasıl ustalaştırdı? Danimarka yapımı, konuşma kötülükteki sessizlikler sağır edici. Karakterlerin endişeleri, iletişim kuramamaları ve filmi saran artan korku duygusu hakkında çok şey anlatıyorlar. Öte yandan yeniden çevrim, her sessizliği diyalog veya müzikle doldurma ihtiyacı hissediyor ve filmi rahatsız edici atmosferinden mahrum bırakıyor. Orijinal film, bazen korkuyu uyandırmanın en etkili yolunun hiçbir şey söylememek olduğunu anlıyor. Gerçek korku söylenmemişte, görünmeyende ve bilinmeyende bulunur. 9. bölüm, kaçırılmış bir fırsat, konuşma kötülükün ulaşamadığı potansiyel. Amerikan yapımı konuşma kötülük, harika bir korku filmi olma potansiyeline sahipti. Sağlam bir önermesi, yetenekli bir oyuncu kadrosu ve türe açıkça tutkuyla bağlı bir yönetmeni vardı. Ancak film yol boyunca bir yerlerde yolunu kaybetti. Gerçekten rahatsız edici ve düşündürücü bir deneyim yaratmaktan ziyade, ucuz heyecanlar sunmakla daha çok ilgilenir hale geldi. Yeniden çevrim, bazen en iyi korku filmlerinin boşlukları doldurması, rahatsızlıkla oturması ve korkunun yavaşça içeri sızmasına izin vermesi için izleyicisine güvenen filmler olduğunu hatırlatıyor. 10. bölüm. Nihai karar. Yanlış giden yeniden çevrimler hakkında ibretlik bir hikaye. Amerikan yapımı konuşma kötülük, zaten kendi içinde mükemmel olan bir filmi yeniden çekmenin tehlikeleri hakkında ibretlik bir hikaye. Film yapımcıları, sanatsallıktan ziyade erişilebilirliğe öncelik vererek, orijinali bu kadar etkili kılan unsurları ortadan kaldırdılar. Sonuç olarak, ne korkutucu ne de düşündürücü olan, bir başyapıtın soluk bir taklidi olan bir film ortaya çıktı. Orijinal konuşma kötülük, jenerik aktıktan çok sonra bile aklınızdan çıkmayacak, psikolojik korku konusunda bir başyapıt. Öte yandan Amerikan yeniden çevrimi, unutulabilir bir fiyasko, bazen iyi olanı olduğu gibi bırakmanın en iyisi olduğunun bir hatırlatıcısı.